Bu filme sinemada gitmeye hiç gerek yok. Tavsiyem birkaç ay bekleyip gitmeniz veya indirimli günü bekleyin. Spider-Man yepyeni bir günü izledim. Film hakkında spoilersız diyebileceğim tüm yorumum bu kadar. Videonun devamında spoilerlı konuşacağım bilginize. Filmin tüm olayı reklamdan ibaret çıktı. Film çıkmadan önce korkum bu karmakarışık kadro ile güzel bir hikaye anlatamamalarıydı ve maalesef korktuğum olmuş. Punisher'ın pek bir olayı yoktu karakter olarak. O olmadan da başka birileri kullanılabilirdi. Jean Grey onun zihnine girmese de oradaki başka bir güvenlik elemanının zihnine girip aynı şeyleri yaptırabilirdi. Veya Jean'i ateş eden Punisher olmasa da olurdu. Başka yine oradaki durdurmaya çalışan silahlı birileri de olabilirdi. Bunu niye söylüyorum? Çünkü sen bu karakteri hikayeye dahil ediyorsan o karaktere özgü hikayeye katkıda bulunması lazım. Karakteri bozulmamalı ve farklılaşmaması lazım. Filmin sonunda Peter öne atlayınca Peter'ı vurdu ve bundan suçluluk hissediyor. 10 dakika önce de şunu demişti. Eğer Jean'i durdurmamla arama girersen sana acımam. Tamam, niye suçluluk duyuyor? Ki bu yaptığından daha kötü şeyleri yaptığını defalarca izledik. Finalde de şaklabanlık yaparak iyice mahvettiler. Hastanede Kış Askeri filmindeki sahneye benzer şekilde başında bekliyor. Sonra maskesini takıp zıplıyor. Ayrıca Spider-Man'le tanışma hikayesi de fragmandakiyle ne gördüysek birebir aynı. Diyalog arasında tanışmalarını anlatıp geçtiler. Hulk konusu yine tamamen hayal kırıklığıydı. Endgame'de Bruce Banner kendini Profesör Hulk'a çevirdiğini görmüştük. Sonradan koluna insan formunda tutan cihaz takma gibi bir hikaye uydurdular. Şimdi de Jean Grey'in o cihazı bozup onu Profesör Hulk'a dönüştürdüğünü görüyoruz. Bir de Bruce Banner'a giderken bir şoförü vardı. Zihni kontrol ediliyormuş gibi konuşmuyordu. O ne alakaydı mesela? Neyse, Smart Hulk halinde kilitli kasayı kırarak açmaya çalışıyor ama Hulk gücüyle açamıyor. Sonra Punisher bombalarıyla açıyor. Saçmalığa bak. Ardından Smart Hulk'u Punisher tek başına üstesinden geliyor. Sanırım bu gidişle halkı normal sokaktaki adamlar da dövmeye başlayacak. En son Spider-Man de onu Bruce Banner'a dönüştürüyor döverek. Ve sonrasında yıllardır beklediğimiz gerçek Hulk formuna dönüşüyor. İşte burada ben de gerçekten heyecanlandım. Hulk'un durdurulamaz halini çok güzel gösterdiler. Ama yine finalde her zaman gibi sıçıp batırdılar. Yine dostluk, arkadaşlık falan diyerek Hulk'un elinden kurtuluyor Spider-Man. Hadi burada Hulk Peter'ı Strange'in büyüsüyle unutmadığını gösterdiler. Çizgi romanlara referans dedik. Yedik. Yemememiz lazım da. Ne de olsa MCU'da hiç Hulk ile Spider-Man bir araya gelmemişti. Ama sonrası daha saçma. Hulk kendini bağlı olduğu molozlarla aşağı atıyor ve bayılıp Bruce Banner haline dönüşüyor. Ya bunu yazanlar siz gerizekalı mısınız? Bilerek mi yapıyorsunuz? Bu Hulk'un ne olduğunu bilmiyor musunuz? O binanın tamamı üstüne yıkılsa devrilmemesi lazım Hulk'un. Bu MCU'da Hulk gerçekten Şamaroğlan'a dönmenin de ötesine geçti. Artık beklentim iyice yerlere indi. Daha fazla konuşmak bile istemiyorum bu mevzuyu. Spider-Man'i o kadar tutup bir yerden yere çaldı. Spider-Man'de bir yara bir şey yok. Ama bir grup The Hand üyesi döve döve ağzını yüzünü kanattı Spider-Man'in. Bir de üniversite sahnesinde meşhur Thanos neden kaynakları ikiye katlamadı sorusu soruldu. Hayranların yıllardır tartıştığı soru. Sonunda Marvel'dan belki bir cevap gelir dedik. Her ne kadar Bruce Banner nereden bilecek olsa da. Sonra Hulk Smash esprisiyle resmen dalga geçtiler. Filmin başlarına dönersek Peter'ın yalnız kalmasından itibaren hikayeye kadar olan olayları hızlıca gösteriyorlar. Ve gerçek bir Spider-Man filmi izlediğimizi hissediyoruz o kısımlarda. Ardından günümüze gelip mutasyon hikayesi başlıyor. Tabi bu yıllar boyunca Peter'ın mutasyona uğradığını da hafiften gösteriyorlar. Ardından MJ'yi başka biriyle görünce kendinden geçip mutasyona uğruyor. Buraya kadar güzeldi. Sonra mutasyonuyla mücadelesini izleyeceğiz derken yine gidip kendine çip tasarlayıp MJ'den de yardım sonrasında mutasyonunu durduruyor. Dedik tamam, mutasyondan kurtuldu, demek ki gerçekten bir tehdit oluşturacak kurtulmazsa. Abi finalde havalı havalı çipini çıkarıyor. Mutasyonunu tam potansiyeliyle kullanıyor ve bitti, o kadar. Ne mutasyonu onu bir canavara dönüştürüyor, ne vücudu değişiyor. Sadece güçlendiriyor ve organik ağ atmasını sağlıyor. Bunun kötü yanı nerede? Niye saatlerce mutasyonu durdurmaya çalıştın ki? Mutasyon hikayesi de bir yere varmadı finalde. Hand ile kapışmasında yardımcı oldu demek istedilerse de filmin başında mutasyonsuz haliyle The Hand'i alt edebildiğini gösterdiler zaten. Hand olayı zaten başlı başına bir hayal kırıklığıydı. Fragmanlarda Hand'i hapishanede New York'ta gösterip herkesi gaza getirdiler. Acaba hikayedeki yeri ne olacak diye merak ettik. Daredevil ve Punisher ile bağlantısı ne olacaktı? Daredevil hapishaneden çıkacaktı vesaire. Finalde izlediğimiz hikaye bunların lideri olmayınca başıboş kaldı. Biz de hasar kontrol birimine güvenliği aldık. Akrabanı belediyeye mi sokuyorsun ulan? Bu nasıl hikaye? Böyle de dalga geçilmez artık. The Hand dediğin Marvel evreni için önemli köklü bir örgüt. Ne kadar tehlikeli olabileceklerini Daredevil 2. sezonda da izledik üstelik. Ama adamlar sadece burada hayranlar merak etsin, filme gelsin diye reklam olarak kullanmışlar. İnanamadım. Fragman dışında da bir olayları yoktu filmde de. Şimdi gelelim filmimizin sözde kötüsü Jean Grey ve mutantlar mevzusuna. Biz bir Spider-Man filmi izlemeye gittik. Ama filmdeki gerçek Spider-Man villainları maşa ve geçiştirme olarak kullanıldı. Ana kötü ise X-Men kahramanı olan Jean Grey olduğu ortaya çıktı. Yani nereden tutsan gerçekten elinde kalır bir tercih. Abi niye siz mutantları bu şekilde sokuyorsunuz? Zaten Doomsday geliyor. Ardından evren sıfırlanacak. Kime ne şu anda mutantların temelini atmanız? Hadi attınız diyelim. Bu nasıl hikaye temeli? Jean Grey bildiğin terör estirdi. Kaç tane insan öldürdü suçsuz yere. Şehri yerle bir etti. Sırf ablasını kaçırdılar diye. Hadi Frank Castle'ı anlıyoruz. Ailesi ölünce kötü suçluları infaz ediyor. İnsanı ikilemde bırakıyor verilen ceza konusunda. Ama Jean Grey hiç olayla alakası olmayan masum insanları tehlikeye soktu. Ve bazılarını da patlattı. Hulk gibi tehlikeli bir gücü serbest bıraktı. Ama finalde nasılsa Peter serbest bırakıyor. Frank'in mermisinin önüne atlıyor. Çok güzel bir hikaye. Tebrik ederim yazarları. Filmin sonunda Peter'ın vurulduğu sahnede
ben gerçekten ölmesini bekledim. Ki ölse hikaye cesur bir şekilde sonlandı diye tebrik ederdim. Yine her ne kadar saçmalamış olsalar da. Ama onu da yapamıyorlar. Frank Castle Peter'ı taşıyarak hastaneye kaldırdığını görüyoruz. İç Savaş çizgi romanındaki meşhur çizime gönderme olarak. Ve bu kadar. Filmde karakter gelişimi yaşayan bir tek Sadie Sink oluyor. O da nasıl yaşıyor Peter'ın halasını zihninde görüp anlamıyorum. Finalde Peter, MJ ve Ned'e gerçeği anlatmış oldu. Başladığı yere geri döndü. Yere yakın Spider-Man izleneceğiz dendi. Filmin başındaki düşmanlar ve Scorpion hariç yere yakın bir savaş olmadı finale doğru. Normal hayatından nasıl geçiniyor, ne iş yapıyor göremedik de. Yine yüksek teknoloji elinin altında. Ne isterse icat ediyor. Paranın kaynağı da belirsiz. Daily Buggle'a dair hiçbir şey yok zaten. Yani film tamamıyla fragmanda ne gördüysek onu verdi. Birkaç duygusal sahnede filmi kurtarmıyor maalesef. Siz ne düşünüyorsunuz? Film hakkında sizin düşünceleriniz neler? Beğendiğiniz kısımlar neler? Yorumlarda konuşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ha bir de bu adam nerede?